güzel bir günden herkese merhaba, ben Figen Ararat. Bugün bebeklerimize özel harika örgü bir şortla karşınızdayım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yani aynı böyle bebekler gibi, tam onlara yakışacak şirinlikte değil mi? Hem de bir parçadan örüyoruz. Böyle hemen başlıyoruz ve bitiyor. Bebekler için de çok güzel. Neden? Çünkü hemen düğmelerinden açabiliyoruz, bir güzel altlarını değiştirebiliyoruz ve hemen tekrar giydirebiliyoruz. Giydirmesi, çıkartması çok kolay, örmesi ise daha kolay. Umarım siz de benim kadar beğeneceksiniz. Hadi yapımına başlayalım. Öreceğimiz şort 1 yaş bebeğe kadar uygun. Peki bu şortu hangi iplerle ördüm? Nako Lüks Minnoş Baby'lerle ördüm. Tam bebeklerimizin tenine uygun. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Renklerine, güzelliğine. Elinize aldığınızda dokusundan hemen anlayacaksınız. Tam bebeklerin cildine uygun. Peki nasıl bir ip? %35 polyamit, %65 premium akrilik, yani çok dayanıklı bir ip. Aynı renkten yapmak isterseniz de renk kodu 10482. Peki hangi şiş kullanıyoruz? 3,5-4 numara şiş. Ben 4 numara şiş kullandım. Bakın şortumuz böyle aslında tek parçadan oluşuyor. Başta da söylediğim gibi bir kum saati gibi. Şu lastik kısmından başlıyoruz. Onun için de 4 numara şişimizi alıyoruz ve 58 ilmek atıyoruz ve bir sıra ters örgü örüyoruz. Şimdi bir ters bir düz olmak üzere lastik örgümüzü örüyoruz. Tekli lastik yapıyoruz. İlk önce şöyle ters örgü örüyorum. Sonra da düz örgü örüyorum. Bir ters, bir düz lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Diğer yüze de geçtiğimizde lastik örgülerde hep yaptığımız gibi terse ters, düze düz örüyoruz. Yine ters örgüden başlıyor zaten. Bir ters, bir düz olmak üzere tekli lastiğimizi 10 sıra olana kadar örüyorum. Sıra ördüm. Şuradaki V'leri sayıyorum, her zaman söylediğim gibi 10 tane olana kadar ördüm. Şimdi 13 sıra haroşa örgü örüyorum. Sıra haroşa ördük. Yani bir gidiş, bir geliş, bir sıra olmak üzere 13 sıra, 13 diş haroşamızı ördük. Şimdi şurada A kısmına doğru giden şu daralmaları yapıyoruz, eksiltmeleri yapacağız. Onun için de hep ön yüzde eksiltmelerimizi yapacağız, sağdan ve soldan. 8 tane ilmek örüyorum şimdi. Şöyle 8 ilmek örelim. İlmek ördüm. 9. ve 10. ilmekleri birlikte örüyorum ve sağ taraftan bir eksiltme yapıyorum. Şimdi sonda 10 tane ilmek kalana kadar aradaki bütün ilmekleri örüyorum. Tane ilmek kaldı. Şimdi sondaki 9. ve 10. ilmekleri birlikte örüp eksiltiyorum. Sol taraftan da bir tane eksiltme yapmış oluyorum ve kalan 8 ilmeği de örüyorum. İşte sağda ve solda eksiltmelerimi yapmış oldum. Hep ön yüzde yapıyoruz dediğim gibi. Diğer yüzde hiçbir eksiltme yapmıyoruz. Hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Hepsini ters örgü olarak ördüm. Ön yüze geldik ve yine eksiltme yapacağız. Ön yüz nasıl anlıyoruz? Bu ipten anlıyoruz. Yani ilmek atarken attığımız kalan ipten anlıyoruz. Hep sol tarafa bakacak. Orası bizim ön yüzümüz. Şimdi yine 8 tane ilmeği örüyorum. 9. ve 10. ilmekleri birlikte örüp eksiltiyorum. Şöyle birlikte örelim. Eksiltmemizi yaptık. Şimdi sonda 10 ilmek kalana kadar aradaki bütün ilmekleri örüyorum. Sonda
Sonda 10 ilmek kaldı. Yine 2 tane ilmeği birlikte örüyorum ve eksiltmemi yapıyorum. Kalan 8 ilmeği de örüyorum. İşte sağdan ve soldan eksiltmelerimi yaptım. Hep ön yüzde eksiltmelerimi yapacağım sağdan ve soldan olmak üzere. Diğer yüzde hiçbir eksiltme yapmayacağım. Hepsini ters örgü olarak öreceğim. 58 ilmeği 48 ilmeğe düşürene kadar hep eksiltme yapmaya devam edeceğim. Sadece ön yüzde yapacağım. Diğer yüzde ters örgü olarak öreceğim hiçbir eksiltme yapmadan. 48 ilmek kalana kadar sağdan ve soldan eksiltmelerimizi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 8 tane ilmeğimi örüyorum. Sekiz ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 değil, 3 ilmeği birlikte örerek eksiltmemizi yapıyoruz. 3 ilmeği şöyle birlikte şişimi alıyorum. Birlikte örüyorum ve eksiltmemi yapıyorum sağ taraftan. Şimdi yine son tarafta 10 değil bu sefer 11 ilmek kalana kadar aradaki tüm ilmekleri örüyorum. Sonda 11 ilmek kaldı. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi şöyle birlikte örüyorum ve eksiltmemi yapıyorum. Yine kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Ne yapmış olduk? Sağ tarafta 8 ilmek ördük. 3 tane ilmeği birlikte örüp eksilttik. Sonda 11 ilmek kalana kadar aradaki ilmekleri ördük. 3 tane ilmeği birlikte örüp eksiltmemizi yaptık. 8 ilmeği de birlikte ördük. Yine ön yüzde yaptık bunu. Eksiltmeleri hep ön yüzde yapıyoruz. Diğer yüzde hiçbir eksiltme yapmadan hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Ta ki 20 ilmek kalana kadar hep ön yüzde bu eksiltmelerimizi aynen böyle sağdan ve soldan 3'er ilmeği birlikte örüp keserek devam edeceğiz. İlmek kalana kadar eksiltmelerimi yaptım. 8 ilmek ördüm. Şimdi 8 ilmekten sonra 9. ve 10. ilmekleri birlikte örüp eksiltiyorum. Yine 2 tane ilmeği birlikte örüp eksiltiyorum. Sonda 8 ilmek kaldı, onları da örüyorum. Toplamda 18 ilmeğe düştük. Şöyle hepsini örüyorum. Yine eksiltmelerimi ön yüzde yaptım. Diğer yüzde hiçbir eksiltme yapmadan hepsini ters örgü olarak örüyorum. Şöyle bakın. Hepsini ters örgü olarak öreceğim. Şimdi 16 ilmeği eksilteceğim. Bakın popo kısmı oluşmaya başladı bile. Şimdi ne yapıyorum? 7 tane ilmek örüyorum. İlmek ördükten sonra 2 ilmeği yine birlikte örüp eksiltiyorum. Bir iki ilmeği daha birlikte örüp eksiltiyorum. Sonda 7 ilmek bırakacağım. Şöyle sayayım. 7 ilmek. Şu kalan 2 ilmeği de birlikte örüp eksiltiyorum. Ve toplam ilmek sayımı 16 ilmeğe düşürdüm. Kalan 7 ilmeği de örüyorum. Toplamda 16 ilmek kaldı. Şimdi bu A kısmını yapacağız. A kısmı için de 7 sıra haroşa öreceğim hiç eksiltme yapmadan. Yedi sıra haroşa örerek şortumuzun A kısmını oluşturmuş olduk. Arka kısmı oluştu bakın. A kısmını da yaptık. Şimdi ön tarafı yapacağız. Onun için de arttırmalar yapacağız. Yani tam nereye yapıyoruz? Bakın şuraya yapıyoruz. Arttırmalar yapacağız. Yine sadece ön yüzde arttırmalarımızı yapıyoruz. 3 tane ilmek örüyorum şimdi sağ taraftan. Şöyle 3 ilmeğimizi örelim. 3 ilmeği ördükten sonra gizli arttırma yapacağım. Onun için de ne yapıyoruz? İpimi alıyorum. Şöyle hafif elimle bir ilmek oluşturur gibi yapıp şişime geçiriyorum. Şöyle ve ipi çekiyorum. Tek yaptığım bu. Gizli arttırma yapmış oluyorum. Hiç belirgin olmayan bir arttırma olmuş oluyor böylece.
Sonda 3 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Sonda 3 ilmek kaldı ve yine bir tane gizli arttırma yapıyorum. Böylece sol taraftan da arttırmamı yapmış oluyorum. Şöyle ipime yapmış olduğum ilmeği takıp çekiyorum. Kalan 3 ilmeği de örüyorum. Sağdan ve soldan arttırmalarımı yapmış oldum. Arka tarafta yine hiçbir arttırma yapmayacağız. Hepsini ters örgü olarak örüyorum. Ve yine geldik ön yüze. Yine sağdan ve soldan arttırmalarımı yapacağım. 3 ilmeği örüyorum. 3 ilmeği ördükten sonra yine gizli arttırmamı yapıyorum. Şöyle bir ilmek haline getiriyorum ve şişime takıyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar aradakileri örüyorum. Yine sol taraftan da 3 ilmek kalınca yine bir gizli arttırma yapıyorum. Sağdan ve soldan arttırmalarımı yapmış oldum. Kalan 3 ilmeği de örüyorum. Yine diğer yüzde hiçbir arttırma eksiltme yapmadan hepsini ters örgü olarak öreceğim. Ta ki 40 ilmek olana kadar sadece ön yüzde arttırmalarımı yapmaya devam ediyorum. 40 ilmek olana kadar sağdan ve soldan arttırmalarımızı yaptık. Şimdi 3 sıra haroşa yapacağız. Hiç arttırma eksiltme yapmadan bel kısmını oluşturacağız biraz sonra. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra haroşa ördük. Şimdi sıra geldi ilikleri açmaya düğmeler için sağdan ve soldan. Bunun için de 4 tane ilmeği sağ taraftan örüyorum. Çok kolay bir şekilde ilik açacağız. Şöyle 4 ilmeği örüyorum. Şişime ipimi üst taraftan şöyle doluyorum. Bir tane arttırma yapmış olduk. 2 tane ilmeği birlikte örüp eksiltiyorum. Böylece bir tane de eksiltme yapmış olduk ve sağ taraftaki iliği oluşturduk. Sonda 6 tane ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerin hepsini örüyorum. 6 tane ilmek kaldı. Şimdi 2 tane ilmeği birlikte örüp eksiltiyorum sol taraftaki ilik için. Ve yine şişe üst taraftan şöyle ipimi doluyorum. İliğimi oluşturmuş oldum. Kalan 4 tane ilmeği de örüyorum. Sağdan ve soldan iliklerimizi açmış olduk gayet güzel bir şekilde. Diğer yüzde hepsini haroşa öreceğim. Bakın doladığımız ilmekleri de şöyle ön taraftan alacağız. Onu da göstereyim size. Bakın doladığımız ipi de ön taraftan örüyorum. Diğer ilmeği de örünce bakın ilik ortaya çıktı bile. İşte ilik açmak bu kadar kolay. Şimdi sona kadar hepsini aynı şekilde örüyorum. İşte sağdan ve soldan 2 tane ilik açmış olduk. Bakar mısınız? Gayet kolay ve şirin. İkinci iliği açmadan önce araya 4 sıra haroşa örüyorum. 2 ilik arasında 4 sıralık böyle bir boşluk olsun diye. Birinci ilikleri açtık sağdan ve soldan ve hiçbir şey yapmadan 4 sıra haroşa ördük arada. Şimdi sıra geldi ikinci iliklere. Birinci ilikte yaptığımız gibi 4 tane ilmeği örüyoruz. Dört ilmeği ördük. Şimdi şişe ipimi doluyorum. 2 tane ilmeği de birlikte örüp eksiltiyorum. Sağ taraftaki iliği yapıyorum. Sonda 6 ilmek kaldı. Yine 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Ve şişime ipi doluyorum. Sağ taraftaki iliği de açmış oldum. İkinci iliği de açmış oldum. Kalan ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu yüzde hiçbir şey yapmadan hepsini
haroşa örüyoruz. Ve bakın ikinci ilikler de oluştu. Şimdi bir sıra haroşa öreceğim. İkinci ilikleri de açtım ve bir sırada haroşa ördüm. Şimdi sıra geldi bel kısmına. Üçüncü ilikler bel kısmında olacak. Hani başta yapmıştık ya 10 sıra lastik örgü örmüştük. Şimdi bu lastiği tamamlayacağız. Üçüncü ilikler de o lastik kısmına denk gelecek. Şimdi 4 sıra bir ters, bir düz. Yani tekli lastik yapmıştık ya başta, aynı onun gibi. Bir ters, bir düz, 4 sıra lastik örüyoruz. Dört sıra lastik ördük. Şuradaki V'leri sayacaksınız yine. 4 tane sıra lastik ördük. Üçüncü iliği açacağız lastik kısmına. Şimdi ne yapıyoruz? Sağ taraftan ilik açmadan önce 4 ilmek örüyorduk. Onu lastik örgü olarak öreceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 4 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi şişimin üzerine ipimi doluyorum, iliğimi açıyorum ve 2 tane ilmeği şöyle düz örgü olarak eksiltiyorum. Çünkü sıra düz örgüdeydi. Bir iliğimi açmış oldum sağ tarafta. Şimdi sonda 6 tane ilmek kalana kadar hepsini bir ters bir düz örüyorum. 6 ilmek kaldı. Şimdi 2 tane ilmeğimi ters örgü olarak eksiltiyorum ve şişime ipimi doluyorum. Son iliğimi de açıyorum. Kalan 4 ilmeği de lastik örgü olarak tamamlıyorum. Şöyle bir ters ve bir düz olarak. Toplamda bel kısmında 10 sıra lastik yapmıştık. Şimdi 10 sırayı tamamlayana kadar toplamda lastik örgü örmeye devam edeceğim. Toplamda 10 sıra lastiğimizi de ördük ve artık şortumuzu bitiriyoruz. Onun için de ne yapıyorum? 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Ördüğüm ilmeği tekrar şişime takıyorum. Ve yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonuna kadar böyle 2-2 eksiltip şişime takıp bitiriyorum. İşte şortumuz hazır oldu. Hiç dikiş yok, hiçbir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Düğmelerimizi dikiyoruz. Şöyle 3'er tane sağa ve sola düğmelerimi dikeceğim. Nasıl yapıyoruz? Şu ön yüzü oluyor, iliklerin olduğu yüz. Diğeri de arka yüzü oluyor. Şöyle kıvırıyoruz arkayı ve lastik kısımlarını birleştiriyoruz. İliklere denk gelen yerlere de düğmeleri dikiyoruz. İşte düğmeler de hazır, iliklere geçiriyorum. Bakar mısınız ne kadar kolay bir şort. Çok kolay bir şekilde iliklerden düğmeleri açıp çıkartabileceğiz ve tekrar düğmeleyebileceğiz. Açacağız, altını değiştireceğiz. Ondan sonra da tekrar değiştirdikten sonra kapatacağız ve şortumuzu giydireceğiz. İşte harika mini minnacık şortumuz hazır. İşte şortumuz hazır. Yapımı söylediğim kadar kolaymış değil mi? Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.